Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Yargıç Dredd isimli filmi özetleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. 21. yüzyılın sonuna gelindiğinde, dünya gezegeninin büyük bir kısmı yaşanmaz bir çorak araziye dönüştü. Bazı insanlar verimsiz çöllerde hayatta kalmayı başarırken, insanlığın büyük bir kısmı ise 10 milyonlarca nüfusa sahip olan devasa megapolislerde yaşıyor. Suçla mücadele etmek için geleneksel adalet sistemi, polis, mahkeme, jüri ve cellat görevlerinin hepsini bir arada yürüten Yargıçlar Birliği ile değiştirildi. 2139 yılında mega şehir 1'in sokaklarında, blok çeteleri arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. En iyi yargıçlardan biri olan Joseph Dredd, genç yargıç her şeye yardım etmek için geliyor ve binada saklanan çeteyi etkisiz hale getirip, ticari bir drone'u hacklediği için hacker olan Herman Ferguson'u tutukluyor. Herman hapisten yeni çıkmış ve militanlardan saklanmak için drone'un içine gizlenmişti. Ancak Dredd soğukkanlılıkla onu 5 yıl hapis cezasına çarptırıyor. Bu arada eski yargıç Rico, yargıç Griffin'in yardımıyla hapisten kaçıyor ve Mega City 1'e geri dönüyor. Kendisine bırakılan üniformayı ve kanun koruyucu tabancayı alıyor. Ayrıca eski bir savaş robotunu bulup yeniden aktive ediyor. Kısa süre sonra ise, ünlü bir televizyon gazetecisi kendi evinde kimliği belirsiz bir yargıç tarafından öldürülünce, tüm şüpheler Dredd'in üzerine düşüyor ve onu tutukluyorlar. Mahkeme sırasında, yargıçların tabancasının ateşlendiğinde, her mermi ateşleyenin DNA'sı ile işaretlendiği ortaya çıkıyor ve bu olayda da DNA, Dredd'inki ile eşleşmektedir. Konsey için bu belirleyici bir delil oluyor ve Dredd idam cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Başyargıç Fargo onu kurtarmak için istifa ediyor ve konseyden Dredd'in hayatını bağışlanmasını istiyor. Sonuç olarak Fargo, emeklilik kuralına göre, kanunun olmadığı yerlere kanunu götürmek üzere Bozkır'a gönderiliyor ve Dredd de ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Griffin ise yeni başyargıç oluyor ve Rico ile yaptığı toplantıda şehirde kaos yaratmasını emrediyor. Dredd ve diğer mahkumlar ise bir nakliye gemisiyle hapishaneye gönderiliyor. İronik bir şekilde ise Dredd'in yan koltuğunda Herman oturuyor. Yolculuk sırasında gemiye, sözde melekler çetesi, çirkin haydut ve yamyamlardan oluşan bir aile saldırıyor. Onlar Dredd ve Herman'ı kendi mağaralarına sürüklerken, bu sırada Griffin hayatta kalan herkesi öldürme emriyle askerleri kaza yerine gönderiyor. Askerler mağarayı buluyor. Ancak tam zamanında yetişen Fargo Dredd'i kurtarıyor. Fakat hemen ardından hayatta kalan haydutlardan biri Fargo'yu ölümcül şekilde yaralıyor. Ölmek üzereyken Dredd ve Rico'nun artık kapatılmış olan JUICE projesinin bir sonucu olduğunu, bu proje kapsamında gen mühendisliği ile mükemmel bir yargıç yaratılmaya çalışıldığını anlatıyor. Aslında televizyon gazetecisini öldürenin Rico olduğu ve Dredd'le aynı DNA'ya sahip oldukları için Rico'nun onu tuzağa düşürdüğü ortaya çıkıyor. Mega City 1'de ise bir terör dalgası baş gösteriyor. Rico yargıçları topluca öldürürken, Griffin durumu kullanarak konseyi Janus projesinin dosyalarının gizliliğini kaldırmaya ikna ediyor. Çünkü o mükemmel DNA'dan yeni bir yargıç ordusu yaratmayı planlıyor. Konseydeki yargıçlar kabul ediyor ve proje dosyalarını açıyorlar, hemen sonra ise Rico onları da öldürüyor. O sırada Dredd ve Herman çöp yakma tesisinin egzoz bacasından şehre girmeyi başarıyor, her şeyiyle buluşup birlikte JUICE projesinin laboratuvarının bulunduğu özgürlük heykeline gidiyorlar. Bu sırada Rico, mükemmel DNA'yı, kendi DNA'sıyla değiştiriyor ve robotuna da Griffin'in kollarını ve bacaklarını koparmasını emrediyor. Dredd ve ekibi ise laboratuvarın girişinde pusuya düşüyor. Ancak Herman yara almasına rağmen, robotu etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Rico ise klonları aktive etmeye karar veriyor ancak süreç tamamen tamamlanmadığı için laboratuvarda bir kaza meydana geliyor. Sonuç olarak her şey, Rico'nun yardımcısı Doktor Ilsa Hayden'i yenmeyi başarıyor, Dredd de Rico'yu özgürlük heykelinden aşağı atıyor. Sonrasında hayatta kalan yargıçlar Dredd'i selamlıyor ve ondan yeni konseye başkanlık etmesini istiyorlar. Ancak o bunu reddediyor. Çünkü Dredd, Mega City 1 sokaklarına, yasa ve düzen getirmeye devam edebilmek için, sıradan bir yargıç olarak kalmaya karar veriyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp, yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.